Stresle başa çıkmanın en iyi yolu nedir? Hepimizin aradığı bir cevap bu. Öğrenciyseniz sınav stresi, eğer bir yerde çalışıyorsanız çalışma stresi ya da çok yoğun bir işe sahipseniz iş yerinde karşılaştığınız günlük problemler, stresler. Bunları aşabilmek için, bunlarla başa çıkabilmek için en iyi hangi yöntemi uygulamamız lazım? Evet, stresle başa çıkmak aslında kendi özelinde sorunlu bir cümle gibi geliyor her zaman. Çünkü bir şeyle başa çıkmak demek, onu karşımıza almak, onunla mücadeleye girişmek anlamına geliyor. Oysa stres anında aslında yapılması gereken en önemli şeylerden birisi dingin kalmak, sakin durmak ve kendimizi dinlemek. Tabii ki stresle başa çıkabilmek için pek çok yöntem anlatıyoruz hepimiz. İşte günlük işlerinizi sıraya koyun, en önemlisine göre bir sıralama belirleyin, o sıralamaya göre rutin işlerinizi yapın ya da stres anında ayaktaysanız oturun, oturuyorsanız ayağa kalkın gibi pek çok öneride bulunuyoruz. Ancak bunların en temelinde sakinlik ve dinginlik yatıyor. Kendimizi sakinleştirebilmek ve dinginleştirebilmek öyle kolay bir şey değil. Çünkü öncelikle kendimizi dinlemeyi öğrenmemiz lazım. Kendimizi dinlemek ne demek? Beynimiz her zaman için bizi ya geçmişin korkutucu günlerine ya da geleceğin belirsizliğine taşır. Zihnimizi, aklımızı bugün de şu anda tutabilmek her zaman için zordur. Bir söz vardır. Dün artık tarih oldu. Yarın ise bir bilmece. Ama bugün sana hediyedir. Bunun kıymetini bilmek gerekir. Çünkü günlük hayat akışında bunu sağlayabilmek pek de mümkün görünmüyor. Aslında mümkün de hayat akışında kalarak mümkün değil. Bunu mümkün kılabilmek için o akışın birazcık dışına çıkmak gerekiyor. Zihnimizden, beynimizden geçen düşünceleri durdurmak yerine onları adeta kayan bir yazıyı izler gibi izlememiz lazım. Bunu da pratik yaparak kazanacağız tabii ki bu alışkanlığı. Beynimizde, zihnimizde bir düşünce belirdiğinde derin bir nefes alıp içimize odaklanacağız ve bir adım geri çekileceğiz. O düşünceyi kayan bir yazı gibi izlercesine. İşte o zaman nefesimize odaklanacağız ve içimize dönebileceğiz. Şu anda içinde yaşadığımız teknolojik dünya sayesinde dünyanın en ücra köşelerindeki insanlarla bile iletişim kurabiliyoruz. İstediğimiz an, her yerden internete bağlanabiliyoruz. Fakat kendi içimize, kendi içimize nasıl bağlanacağız? Bunların hepsinden önemlisi bizim kendi içimizdeki benle, kendimizle, ruhumuzla, özümüzle bağlantımız değil mi? İşte bu bağlantıyı sağlayabilmenin yolu da bütün o teknolojik aletleri bir kenara bırakıp içsel huzuru ve dinginliği sağlayabilmek. Nefesimize odaklanıp zihnimizden ve beynimizden geçen o düşünceleri izlemek. Bakın sadece izlemek. Asla o düşünceleri yok etmeye çalışmak ya da onlarla mücadele etmek değil. Sadece izlemek. Çünkü onlarla mücadele edersek, biz ne kadar mücadele edersek o kadar güçlenecekler. Beyninizden geçen bir düşünceyi durdurmaya çalışın, bunu deneyin. Emin olun o düşünce size 10 katıyla geri dönecektir. Ama o düşünceyi sadece izlemeyi öğrenirseniz o zaman o düşünce yavaş yavaş yok olacak ve siz anda kalmayı öğreneceksiniz. Bu sayede de zihniniz dinginleştiği için karşılaştığınız bir stres anında daha iyi bir performans sergileyeceksiniz. Daha sakin kalıp sorunlara daha geniş bir pencereden ve perspektiften bakabileceksiniz. Zaten en önemli olan şey de bu değil mi? Hiç strese maruz kalmamak değil aradığımız şey. Çünkü bu da doğru değil bir insan için. İnsanın gelişmesi ve evrimsel sürecini tamamlayabilmesi için strese maruz kalması gerekir. Bir sınav varsa o sınava dair bir stres yaşamanız gerekir ki o sınavda başarılı olabilme güdünüz de olsun. Eğer hiç stresle karşılaşmazsanız o sınavda başarılı olmak gibi bir isteğiniz de olmaz. Stresle karşılaşacaksınız, onu izleyeceksiniz. Ya kötü alırsam? Cevap yok. Sadece izliyoruz. Ama bak, geçen defa da kötü almıştın. Bu defa da kötü alırsan baban sana çok kızar. Tamam, sadece izliyoruz. Derin nefes alıyoruz.
Ve bir süre sonra bu düşüncenin artık yavaş yavaş kaybolduğunu göreceğiz. Stresle başa çıkmanın en etkili yolu içine dönmektir, özüne dönmek. Nefesinize odaklanıp içinize dönmeye ve özünüze odaklanmaya çalışın. Bunu bir pratik haline getirebilmek için defalarca yapmanız gerekir. Ama defalarca yapabilmek için de bir yerden başlamak lazım. O gün bugün olsun. Hadi başlayalım.